Low Budget Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Fallout'un 2. sezon 3. bölümü geldi. 3. bölümün adı neydi? Müsrif. Yani müsrifçe harcanan kaynaklar olarak ben değerlendirmek istiyorum bu sezon için. Çünkü yani 3. bölümü de izledim. Yine beni çok tatmin etmediğini söyleyebilirim. Özellikle bugün lore isteyenler için çok güzel eleştirilerimle geldim. Sizin için güzel birkaç eklenti yaptım diyeyim. Ben Fallout oyunları çıktığında oynamıştım. İlk oyunlar bundan yıllar evvel. Ondan sonra da aramız açıldı zaten Fallout'ta. Hani öyle lore konusunda uzman olduğumu söylemeyeceğim. Ama yani iyi bir dizi izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Özellikle yabancı dizilerde. Yani şöyle bir sıkıntı var. Yani bunu söylemeden geçmeyelim spoilerlı kısma girmeden önce. Hayranları yani fan servisi yapacağım derken kötü bir dizi yapmaman lazım. Evet. Yani konuyu vereceğim, o ikinci oyundan bunu alacağım, online oyundan şunu koyacağım derken hani kötü bir iş çıkarmaman lazım. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin dizisinde bir sıkıntı vardı. Neydi? Yani dizi kötü. Yani isterse istediğini yapsın, değiştirsin konuyu, yazarlığını kendi yapsın ama yani dizi kötü olunca izletmiyor. Burada da ikinci sezonun ilerleyen bölümleriyle biraz bu kötüleşme eğilimine girdiğini düşünmeye başladım ben de. Ya her ne kadar puanları aksini iddia ediyor olsa da ben şunu söyleyeceğim. Hani genel izleyiciye hitap eden, geneli olarak ortaya konmuş bir işi abicim şu bilgileri de bileceksin, bu bilgileri de bilip geleceksin diyerek çekersen o iş olmaz. Ama şöyle söyleyeyim, o sizin çok sevdiğiniz lore'un da içinden geçmişler bu bölümde. Bunu da söyleyeyim. O zaman başlayalım yavaştan. O halde arkadaşlar buraya kadar 3. bölümü izlemediyseniz izleyip gelin. İzlediyseniz veya spoilerlar çok umurunuzda değilse yolumuza devam ediyoruz. Küçük de bir uyarı yapayım. Sesim hala hastalığımdan dolayı biraz kısık, anlıyorsunuzdur zaten. Bu yüzden izleyicilerimizden de özür dileriz bu kaydı bu şekilde yaptığımız için. Evet. Daha fazla gecikmesi istemedim çünkü. Yap bakalım açılışı, o zaman ilk görüşlerini alayım bu bölüm hakkında. Spoiler da olur zaten, daldık iyice. Yani ne oldu dersen kaldığı yerden devam ediyor. Kız yakalanmıştı. Kız kendini böyle modern silahlar kullanan ve tırnak içinde lore'u bilmeyen Romalı olduğunu zanneden. Yani lore derken Fallout lore'undan değil, Roma tarihinden bahsediyorum. Evet. Roma tarihinden bir haber Romalıların içinde buluyor. Psikolojisi bozulmuş insanlar falan ortalıkta. Bunu bildiğin çarmıha geriyorlar ama çakmıyorlar da bağlıyorlar kızı. Adam da kendini yaralı bırakmıştık. Orada böyle bir Howard Cooper diyorsun. Evet, Howard Cooper. Howard da olabilir, tam şey yapamadım şimdi, neyse. Ya Cooper diyelim biz. Cooper da yara aldığı yeri kesip atıyor. Yoluna devam ediyor. Kendini iyileştirmek yerine parçasını kesiyor bildiğin. Yoluna devam ediyor. Bir de işte şey konusu var. Neydi o? Brother of Steel. Çelik kardeşliği. Rezalet gidiyor orası. Çok kötü gidiyor. Commonwealth'ten olan eleman bu bizim Maximus'a yanaşıyor. Gel diyor, biz diyor çözeriz asker diyor. Bunu yukarı çıkarıyor. Maximus yine bildiğin ilk sezonda yaşadığı şeyi yaşıyor. Saçma bir görev için, ek quest için aşağı iniyorlar. Orada şans eseri Thaddeus'un kola kapağı atölyesini buluyorlar falan. Ya abi Thaddeus ne ara gitti de çocukları buldu da fabrikayı kurdu da Nukokok'tan böyle para yapan bir ortam yarattı mesela, hani zaman atladı, evet. Abi ne alaka? Evet, orada yani şöyle dizi kendi içinde yani Maximus'un konusuyla Lucy'nin konusu aynı zamanda değil artık, onu söyleyebilirim. Evet, bence öyle. Çünkü yani abi adam bunları aynı paralelde yapmış olma ihtimali yok. Evet, yani Lucy'nin konusu en maksimum bir hafta sonra devam etti. Aynen. Hadi diyelim 2 hafta olsun. Maximus'un konusu da öyleymiş gibi algılamıştık. Ama şimdi Thaddeus'un orada çocukları toplayıp böyle bir nasıl diyeyim düzen kurduğunu gördükten sonra belki de aylar geçti Maximus'un konusunda gibi oldu ya da rezalet bir anlatım söz konusu. Evet, yani biraz orada batırdılar. Ya bir de yani Thaddeus'u hortlak olarak çıkartacaksan, hani ghoul olarak çıkartacaksan karşımıza başka bir şekilde de çıkarabilirdin. Öyle gitmişler, bilmiyorum. Ben yine genel izleyici gibi konuşuyorum. Lore bilenler beni uyarabilir bundan sonra ne olacağı hakkında ama ya lore seven fan kitleyi mutlu etmek için bir sürü şey eklemiş olabilirler de. Ya işte gidiyor Yeni Kaliforniya'nın böyle mekanına gidiyor. Orada bir bina, ayakta kalmış bir bina var. Oraya gidiyor. Orada bir tane robot var. O işte New California oyunundan bir karakter. Yani o sahne niye var mesela? Ya bilmiyorum yani.
Ya işte Cooper'la geçmişe yine bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Cooper'ın daha önce karşılaşmış olma durumlarına falan izah etmeye çalışıyorlar da abi anlatım çok kötü. Şeyle, Yani şu House'la şeyde değil mi? Her şeyin aynen. başındaki gibi adam. Her şeyin arka planındaki adam. Yani mi acaba gerçi orası da şimdi hani çünkü hani New Vegas'ı oynayan insanlar bilir ki bir Robert House var bir de gerçek Robert House var. Hani hangisini izliyoruz burada? Nereye bağlayacaklar orasını bilemiyorum artık. Eski versiyonda yani eski hikayeyi anlatırken gördüğümüz adam bir psikopat, onu söyleyebiliriz. Ya bir de çok Yani o daha bar önce sahnesinden yani yorumlarda da aynen yorumlarda da eleştirenler oldu. Hani çok bu adamın mesela oyunlarda çok ciddi bir herif aslında bu. Ama burada böyle çizgi roman karakteri gibi yani ben bilemiyorum hani. Şöyle diyeyim, dizideki tek ciddi ilerleyen şey Cooper'ın hikayesi. Evet. Yani onu geçmişe bağlayıp günümüze getiriyor ya sürekli. Hı hı. Hani o hikaye ciddi. Yani zaten esas başrol o aslında. Evet. Bütün hikaye onun üzerinden dönüyor ve bütün anlatımı onun üzerinden yapıyor. Yani geri kalan herkes böyle çok fazla komik unsur katıyor işin içine. O da biraz şey oluyor. Yani bir de çok böyle nasıl söyleyeyim, mantık dışı kararlar alıyor karakterler sürekli. Doğru. O da işi biraz bozuyor. Ben şu Legion konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Mesela bu bölümde Legion'u izledik. İşte Legion, mesela Legion lore'unun içinden geçmişler. Onu söyleyeyim. Mesela Legion dediğin şey hayvan gibi kalabalık, bilmem kaç tane fraksiyonu olan, şey gibi, nasıl diyeyim, Brotherhood gibi bir sürü fraksiyonu olan ve geniş çaplı bir organizasyon aslında ve kontrolü altında olan alan oldukça geniş. Yani Colorado'sundan tut bilmem nesine kadar bir sürü yeri elde tutuyor. Vegas'ıydı, Vegas'ın dış hatlarıydı falan filan hatta. Burada demişler ki arkadaş şey öldü. Edward Sallow olması lazım söyledi yanlış hatırlamıyorsam. O öldü. İşte 2 tane aday seçti. Bunlar aralarında kavga ediyor. Ceset de ortada kalmış bilmem ne. Çok saçma ya. Ya 2 tane köy Süper Gazi'nin kapıyı tutması gibi arada kapışıyorlar böyle. Olabilecek en gerizekalı ortamı yaratmışlar falan. Ya ortadan ikiye bölünmüş böyle bir köy varmış. Aynen. İkiye bölünmüş bir tepenin ortasından. Tepede değil yani tepecik. Onu da böyle kumla atmışlar yani. Sonradan oluşturulduğu açık görünüyor. 2 kepçe kum atmışlar üstüne. Aynen kum atmışlar. Orada cesedi adamın orada çürüyor. Bunlar da arada birbirlerini öldürüyorlar ve bayağı bildiğin her gün yüzlerce ölü veren bir yer gibi duruyor. Aynen. Ama yaşayan sayısı da zaten o kadar. Hani zaten 10 çadır şurada, 20 çadır burada görünüyor. Ya scale çok düşük. Çok düşük bir scale var burada. Hani Legion'ın scale'ı demin de dediğim gibi oldukça geniş. Hatta Fallout New Vegas oyununun da hani ana finallerinden önemlilerinden birisini baz alıyor. Aslında bu fraksiyon aynı zamanda. O yüzden mesela herkes de işte Legion onlar nasıl bilmiyorsun falan dedi. Abi gördük. Dizide Legion'un içinden geçmişler abi. Siz boşuna lore kasıyorsunuz onu demek istiyorum yani. Prime Video'dayız abi. Rings of Power'da izledik burada. Rings of Power'da eleştirdik. Sahiplenmeyin üzülürsünüz. Yani Rings of Power kadar hiçbir şeyin içinden geçemezler yani. Orada hikayeye uymak zorunda değilsin. Hı-hı. Ama yani uymak zorunda değil tamam ama ana hatlarıyla korursun. Bir Hı-hı. de fiziksel olarak değiştiremeyeceğin şeyler var anlatıda. Yani onları Hı-hı. değiştirmezsin. Orada onu yapıyor. Burada en azından hani dünya aynı dünya, benziyor biraz falan ama hikayeyi böyle anlatması, ben lore dışından bakıyorum, hikaye dışından bakıyorum, oyunlar dışından bakıyorum. Genel izleyiciyi sıkar. Yani o yüzden diyorum ya şimdi mesela bilmeyen için abi ben bu kısmı niye izledim oluyor şu an. Mesela Legion birbirine girdi. Legion kalmayacak ortada. Mesela New Republic'in üzerine atacağım diye fake atıp Lucy'yi öyle çıkardı Cooper oradan mesela. New Republic'in de 2 tane adam var. Onları niye gördük? Onlarla niye tanıştık? Niye sohbet ettik? O da belli değil zaten. Göğe yardım alacağım dedi. Hiç yardım almadı. What ya yardım alamayacağını gördü. Zaten onlar bitmişler. Yani 2 kişi kalmış. Onlara sanki onların yerini bildirecekmiş gibi yapıp gitti orada dinamitleri patlattı işte. Orayı birbirine soktu Cooper. Hani doğrudan kötülük yapmadı da biraz işte kız gibi davranmaya başladı. Hani doğru olanı yaptı falan gibi gördük en azından. Hani çakmakla oynaması da oradan. Yani çakmak arkadaşının işte hatırası. Hani Cooper'ın değişimini görüyoruz biraz. Başka da bir numarası yoktu. Ben de çok beğenmeden izledim bu bölümü. Evet ya hikaye lore'da mesela Legion için aslında bu noktaya geliyor gibi zaten de yani
Abi niye böyle anlatıyorsun? Komedik aptal bir kavganın ortasında bırakıp çıkardınız Lucy ile Cooper'a. Biz Legion'u sadece token lore, al işte sizin üstünüzde lore attık, hadi eğlenin falan dermiş gibi oldu yani. Öyle, diğerleri de öyle aslında. Yani. Yani ana hikayeyi devam ettirecek. Yani ana hikaye devam ettirsin ya. Ben zaten yan hikayeler biraz beni şey yapıyor. İyice diziden uzaklaştırıyor. Ya ben zaten bu bölümü biraz zor izledim yani. Bir de Hastayken daha zor. hastayken daha zor oldu yani. Daha böyle nitpik. Onu bunu beğenmediğim yerleri daha net yakaladım. Yani. İşin sonunda da Maximus'un hikayesini görüyoruz zaten en son. Maximus'un hikayesi zaten saçma sapan. İyice uçtu. Ya Maximus böyle abi tamam ya ben çıkıp gidiyorum buradan da şu Paladin'le bir operasyona gidelim. Kimse de demiyor. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Demiyor öyle. Yine o da oyunlardan bir karaktermiş. Yani bu adam benim bildiğim Pakistanlı bir komedyen bu arada. Evet. Yani fiziksel görüntüsü oyundakine benziyor falan da olabilir. Bilmiyorum ama ya Pakistan doğumlu bir adamın hot dog falan diyerek hani sevinmesi bana biraz nasıl diyeyim oturmuyor. Hani Pakistanlı olmasın demiyorum. Olsun da adamı Güney Teksaslı gibi mi yaptınız yani? Ben onu da anlamadım. O karakter de mesela patates oldu. Öyle yani karakter zaten oturmuş bir karakter değildi. Girdi ve çıktı. Hani yine tamamen amaçsız. Sadece oldu. Karakter bizi yazarların kıçından salladığı Theodosius mu neydi artık o arkadaşın adı. Onun fabrikasına götürme itemi. Tadeus'un uyduruk fabrikasına götürme itemi olarak kullanıldı. 2 bölümdür gördüğünüz ve tamamen şans eseri. Şans eseri işte. Yine. Gittik böyle bir şey varmış. Ah sinyal yakaladık hadi basalım. Ya ilk sezondaki şans faktörünü daha güzel kullanıyorlardı. İşte Tadeus yaralanıyordu. Giderken o ilk bölümlerde gördüğümüz böyle şifacı gibi olan adam geliyordu. Onu goal'a çeviriyordu hani. Mesela bu nasıl diyeyim? Karayip Korsanları havası katan böyle bir bilinmezlik. Ya, ben direkt oyun yorumuyla yapayım. Abi Luck'ını 10 yaparak başladığın karakterinin başına böyle şeyler gelebilirdi birinci sezondaki gibi olaylar. Tamam. Yani o güzeldi. Hani onu komedi unsurunu da güzel kullanmış. Hoşuna gidiyordu insanın ama yine aynı karakter. Bu sefer helikopterle giderken buluyorsun yanlışlıkla falan. Bu arada onlar da Star Wars'taki şu taşıma araçlarına benziyor. Diyorsun, Clone Wars'taki La'tı diyorsun. Onlar klonları taşıyan. Aynen. İkinci filmde çok görünüyor. Aynen. Andırıyor. Biraz böyle daha helikopterlenmiş hali. Yani işte dünyalı yapmışlar. Aynen. Evet, yani işte. Dediğim gibi hani bu bölümde olan şeyler görsel olarak güzel yapmışlar. Efektler güzel. Gördüğüm şeyler hoşuma gitti. Yani görsellik hoşuma gitti. Güzel. Görsel güzel abi. Görsel mükemmel. Ben tartışmasız çok iyi buluyorum. Hatta Rings of Power'dan da güzel görseli. Onu söyleyeyim. Bölümün ismi bence biraz kendilerini eleştiri gibi olabilir. Hani müsrifçe görselliğe harcamışlar ama gerisini biraz salmışlar gibi diyebilirim. De güzeldi. Cooper'ın hikayesi. Ben onu da beğeniyorum. Amacına gitmek için işte gerekirse kendimde delik de açar yoluma devam ederim gibi karizmatik lafları falan. Evet, hoş yani. Başrolümüz Cooper. Evet yani. Bu diziyi taşıyan o şu anda. Ben bir de neyi beğendim? Hoşuma gitti. Yani her ne kadar oyunculuğu biraz vasat altı gibi olsa da Macaulay Culkin'i gördük. Nerede gördük? Legion'daki sarışın abi Macaulay Culkin. O Macaulay Culkin miydi ya? Aynen Macaulay Culkin'di. Oha hiç kasta bakmadım. Gerçi suratına da çok dikkat etmedim yani. Keşke baksaymışım. Daha şaşırırdım. İlginç. Daha şaşırırdım yani. Bildiğim kadarıyla oyunculuğa böyle yavaş yavaş dönüyor gibi. Hani birkaç ufak işte oynamıştı. Kendisini toparladığı gibi söylentiler vardı zaten. Evet, tamamen toparladı. Burada mesela solid bir oyunculuk sergilemiş. Hatta ben tanımadım bile yani kendisini. Bayağı okeydi oyunculuk. Bana vasat geldi biraz. Yani çok böyle iyi bir oyunculuk değil. Böyle göze çarpan parlak bir oyunculuk değil. Okey işte. Ama görmek hoşuma gitti yani. Çünkü yani çocukluğumuzun tabii canım. Yani aynı yaşlardayız. O yüzden görmek güzeldi tekrar. Bunun dışında galiba ekleyebileceğim pek bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Hani konunun gidişatı umarım senin dediğin gibi hani birinci sezonda da olduğu gibi karakterlerimizin yolu bir şekilde kesişecek ya. Bu kesişme umarım böyle Maximus'un
kendi kıçını toparlayıp belli bir zaman sonra bakın ben toparladım şöyle oldum diye Lucy'nin karşısına çıkmasıyla sonuçlanır. Çünkü eğer paralel aynı dönemde ilerliyorsa Maximus'un hikayesi saçma sapan bir noktaya gitti yani. Yani orada ne olacağını göreceğiz. Yani iç savaşa doğru gidiyor orası. Ama anladığımız kadarıyla bu ortak ulus dedikleri Commonwealth'in de durumu iyi değilmiş falan filan. Yani oraya da ne olacağını göreceğiz. Belki Maximus yeniden kaçıp gidecek şeyden. Ayrılacak belki de bilmiyoruz. Ama ortada buluştuğu an güzel olacak büyük ihtimalle. İşte bu Vault-Tek'in binasına babasını görmeye gidecekler hep birlikte gibi duruyor. Tabii. Mesela bu bölümde görmediğimiz kesimlerden birisi oydu. Diğeri de Norm'un hikayesi ne oldu orasını bilmiyoruz. Herkes en son Norm dışarı çıkarmıştı. Evet. Ne olduğu bilinmiyor. Vault-Tek'te de abimiz çipleri küçültmeye başlamıştı. O iki tarafı bilmiyoruz ne olduğunu. Aynen öyle. Bakalım göreceğiz. Dediğim gibi ben bu bölümü bir de hasta da izleyip özellikle bize gelen lore eleştirilerinden sonra izledikten sonra alın size lore şeklinde biraz yapmak istedim ama her ne kadar çok da lore'a girmek istemedim. Sadece lore'un içinden geçildiğini anlatmak istedim. O yüzden genel izleyici gözüyle bakarsanız daha hoşunuza gidebilir. Mesela ben her iki yandan da baktığımda çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden bu bölüme puanım benim 6 falan. Evet, şimdi bu kadar eleştiriyoruz, gömüyoruz ama piyasadaki çoğu işten hala iyi. Tabii ki canım. Yani o kadar gömmeyeceğim. 6-6,5'luk bir bölüm. Evet. Fallout'un bugüne kadar yaptığı en iyi bölümdü diyemeyeceğim bir bölüm. Ama daha iyileri için potansiyel var. Birinci sezonda bunu yapmışlar. Tabii ki. Burada da bence yapmamaları için bir sebep yok. Mesela birinci sezonun ikinci yarısı çok daha iyiydi bence. Evet, ben arka arkaya izledim ya. Ben çünkü Fallout'u yakalayamamıştım. Sonradan izledim ve bütün bölümleri yani çok kısa bir süre içerisinde tükettim. Ya ben dediğim gibi bu dizi bence iyi bir dizi. Dizi olarak da iyi bir dizi ama bu sezon işte o hatalara girdiler. Eğer o hataları sürdürmeye niyetli bir şekilde çektilerse bunu fikrim değişir bu sezon için ama yani dediğim gibi hala böyle bir 3'e 4'e 2'ye indireceğimiz bir dizi değil abi. Bu 6. Yani şu en kötü dediğim bölüm benim için 6 yani. Öyle diyeyim. O halde arkadaşlar 4. bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar bizi sarf ettiğiniz için teşekkür ediyoruz özellikle benim sesime. Ve tabii elbette ki hatalarım olmuştur. Yine yorumlarda eleştirilerinizi her zaman okumayı, değerlendirmeyi seviyoruz. Yani şöyle araya gireceğim. Yani herkes istediğini yazabilir, bizi eleştirebilir. Lore'la ilgili bak şurası şöyleydi de diyebilir ama hakaret etmediği sürece okeyiz yani. Aynen, çünkü dediğim gibi biz demin de bu bölümde mesela bu şekilde konuşmak istemiyordum ama yani aynı çizgide devam ettirmek istiyorum. 4. bölümden itibaren ben yine genel izleyici yorumuna döneceğim komple. Onu da belirteyim. Çünkü abi lore değil bu. Onu söyleyeyim. Videomuza beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl butonundan da belki bize destek olmayı isterseniz haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.